bilmiyorum ama all of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I'm Selam. Kenya'nın Nairobi şehrinde zürafalar için ayrılmış özel bir zürafa merkezi var. Birlikte oraya gideceğiz. O zaman ışınlanalım. Şimdi geldim, zürafa merkezindeyim. Rothschild zürafaları kuzey zürafalarının bir alt türü olarak geçiyor ve 2018 verilerine göre dünyada 1399 tane yetişkin Rothschild zürafası kaldığı için dünyadaki nesli tükenme tehlikesi en çok olan zürafa türü. Bugün bulunduğumuz zürafa merkezi de Rothschild zürafalarını gözetim altında tutmak ve onları yaşatmak için kurulmuş bir doğa koruma merkezi. Jumbo. Jambo. Habari. Nzuri sana. Birazdan zürafalarla çok yakın temasta bulunacağız. Bize böyle yemler verdiler. Birazdan onları besleyeceğiz. Çok şeker görünüyorlar gerçekten. Heykel gibi görünüyorlar. Bak şunu görüyor musunuz? Heykel gibi durmuş böyle sabit bir şekilde. Hiç hareket etmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Şurada da küçük yavrular var. Burada böyle kuyruk olmuş. İnsanlar birbirine şey diyor. Hadi hızlı hızlı hızlı. Biz de bekliyoruz. Burası şu karşıda gördüğünüz yer Zürafa Oteli. İlla ki internette fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Böyle odaların içine böyle kafalarını sokan zürafa fotoğraflarını illa ki görmüşsünüzdür. Burası o meşhur Zürafa Otel. Ama bayağı bir pahalı. Bir geceliği birkaç bin dolar falan, yani o derece pahalı, düşünün. Yani güzel bir yer, böyle zürafalarla yakın temasta bulunmak. Dillerinin hissi çok garip. Böyle kedi dili gibi üstü altı kaygan, böyle çok değişik bir his. İlk defa böyle bir hayvanın diline dokunuyorum. Bakar mısınız ya şu zarifliğe? Beni zürafalar hakkında en çok şaşırtan şey doğurma şekilleri. Hiçbir şekilde çömelmiyorlar, hiçbir şekilde oturmuyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece anne zürafa bacaklarını açıyor yana, böyle su içerken açtıkları gibi. Ve direkt o şekilde doğuruyor. Yani bebek o kadar yükseklikten direkt toprağa düşüyor. Hayata başlamak için güzel bir yol. Düşerek hayata başlıyorlar. Çok komikler ya. Sadece duruyorlar. Hiç hareket yok. Hiç yok. Burada bir tane kısa var. Yani küçük. Boyu şuraya bile yetişmiyor. Diğerlerinin boyunu gördünüz yani. Şuraya kadar falan da kafaları. Bunun büyük bir hayvanın küçüğü anca bu kadar küçük olabiliyor. Ağzına bakın. Ağzına bakın ya. Çok değişik ya. Böyle yalıyor ya sizi. Böyle bir süre, bir 10 dakika falan onun dilini elinizde hissetmeye devam ediyorsunuz. Böyle bir garip bir ıslaklık. Hı? Bu da ne bilmiyorum. Böyle bir yaprakların öğütülüp sıkıştırılmış hali gibi. Yani burada şimdiye kadar 3 tane zürafayı besledim. Bunun dili en uzun ve en böyle yapışkan olan. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. But I know for sure we got something in common that I know you won't. But we're so different. I speak Swedish, you don't. I sit right down and write up. Aşırı kalabalık. Çok kalabalık ve sadece şu alanda zürafaları besleyebiliyorsunuz. Çoğu zaten böyle uzakta duruyor. Şurada bebekler var ya, çok şekerler. Yani ben şimdiye kadar 3 tane zürafayı besleyebildim.
Şurada bir tane. Şurada bir tane küçük var. Bir de bu uzun dilli olan. En uzun dilli olan. Böyle bu kadar. Sadece şöyle bir alan. Şurası çıkış, burası girişti, bu kadar. Bunun dışında burada yapacak bir şey yok. Dediğim gibi şurada bir tane otel var, ünlü bir otel. Yani orada kalmak çok güzel olabilir. Onun dışında burası hakkında söylemek istediğim bir şey daha var. Normalde buraya giriş, eğer burada yaşıyorsanız, oturum izniniz varsa 400 Kenya şirini. Eğer buralı değilseniz ve burada yaşamıyorsanız, sadece turist olarak geldiyseniz buraya 1500 Kenya şirini. Şöyle biz kapıda şey yaptık. Biliyoruz ki bu ülkelerde, bu Doğu Afrika ülkelerinde her şey böyle çok bizim bildiğimiz şekilde denetlenmiyor. O yüzden biz de şey denedik, yani geldik buraya, bir iki tane işte Swahili dilinde bir şeyler söyledik. Jambo, habari, nasılsın falan. Sonra şey dedik, biz burada yaşıyoruz zaten dedik ve direkt vermek istediğimiz parayı verdik. Yani burada yaşayan insanların verdiği parayı verdik. Kabul ettiler. Girdik. Yani eğer buraya gelirseniz gerçekten bu ülkelerde böyle şeyler yapabilirsiniz. Eğer bir insana direkt böyle ciddi bir surat ifadesiyle evet ben zaten burada yaşıyorum, hani beni dolandırmaya çalışma tarzı konuşursanız tamam diyorlar. Yok belgene bakayım, yok pasaport numaranı ver, yok kimlik numaran var mı falan gibi sorular sormuyorlar. O yüzden ödüm patladı. Ödüm patladı. O nasıl bir koşuştu? Hayatımda ilk defa zürafalarla bu kadar yakında duruyorum. Çok böyle kafalarını okşamak istiyorum ama yemek dışında hiçbir şekilde okşatmıyorlar kendilerini. Çok zarifler. Bakar mısınız yürüyüşe? Sakin, güzel. Ve renkleri, desenleri, ayrıntıları falan. Çok güzel. Yani güzel bir alan yapmışlar. Burada tamamen doğal ortamlarındalar. Hiçbir şey bozmamışlar. Sadece buraya böyle bir stand yapmışlar. Alan. İnsanlar besleyebilsin. Hem de turizm açısından da kullanışlı olabilsin diye. Onun dışında dediğim gibi pek bir şey yok. Şimdi ilginç bir bilgi daha vereceğim. Zürafaların kafalarında böyle iki tane çıkıntı var ya. Oradan zürafanın dişi mi erkek mi olduğunu anlayabiliyormuşuz. İkisinde de bu iki çıkıntıdan var ama erkek olanların tepesi şöyle düz bir şekilde, yakından göstermeye çalışacağım. Şöyle düz bir şekilde, görüyor musunuz? Yani ayrıca böyle uzayıp da bir kıl yumağı yok üzerinde. Sonunda böyle bitiyor boynuzu. Bir de hemen size dişiyi göstereyim. O çıkıntıya osikon deniyor. Bakın bu dişi de, şu dişinin osikonları direkt böyle ucu kıvrılmış ve tüy yumağı bulunuyor. Buradan bunun dişi olduğunu anlıyoruz. Onun dışında zaten dişiler erkeklerden daha kısa ve daha hafif oluyorlar. Mesela şuradaki de bir erkek. Bir de hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama sesleri yok. Ses çıkartmıyorlar hiçbir şekilde. Tabii ki kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Ama bizim duyamayacağımız kadar düşük desibellere sahip ses telleri, sesleri. O yüzden biz onları hiçbir zaman duyamıyoruz. Şurada da bir tane domuz var. Böyle zürafanın kapamadığı, tutamadığı yemleri şurada topluyor. Onları yiyor. Çıkışta böyle bilgilendirici bir kart alabiliyorsunuz. Burada buranın tarihi, nasıl kurulduğu, zürafalar hakkında kısa bilgiler falan yazıyor. Onun dışında Masai zürafası, Rothschild zürafaları ve şunun Türkçesini bilmiyorum, üzgünüm. Bu zürafa tipi Kenya'da bulunan 3 zürafa tipi ama bulunduğumuz bu zürafa merkezinde sadece Rothschild zürafası var. Giraffes with brown patches with dark spots, they will open inside the brown patches, have no marking from knees down to hooves, white legs. Masai zürafaları Rothschild zürafalarından daha koyu beneklere sahipmiş. Ekvator çizgisinin güneyinde yaşayabiliyorlarmış.
Şu Türkçe'ye çeviremediğim zürafa türünü de görüyorsunuz farkını. Yani bunların benekleri böyle daha seyrek ve daha sütlü kahveyken bununki biraz daha böyle kızıl toprak renginde ve çok sık. Yani sanki benek değilmiş de normal rengi buymuş, sadece beyaz çizgiler varmış gibi görünüyor. Bunlar da asıl ten rengi bu ama benekleri kahverengiymiş gibi görünüyor. Bu da ekvator çizgisinin kuzey tarafında yaşıyormuş. Şurası çıkış. Şurada böyle bir kafe var. Burada çay, kahve ne istiyorsanız içebiliyorsunuz. Tabii ki burada da böyle bir hatıralık eşya alabileceğiniz bir yer var. Tabii ki bunlar pahalıdır diye düşünüyorum. Gezilerimde üzüldüğüm bir nokta da böyle yerlere geldiğimde mesela çok küçük şeyler almalıyım hatırlamak için. Çünkü çantamda yer yok. Ya da direkt buradan evime, Türkiye'ye dönmeyeceğim. O yüzden böyle her şeyi alamıyorum. Bunları görmemiştim. Bunlar çok tatlı. Oturan zebra, oturan zürafa. Oturan fil. Çok güzel. Defter. Ne kadar? 900 şilin. Ne yapıyor? Hemen hızlı bir hesaplamayla 135 TL yapıyor ya. Çantalar var. Yani kalemlik, makyaj çantası, artık ne için kullanırsanız. Bunlar da güzelmiş. Ne kadar bu? 1000 şilin. Şu kalemlikler 1000 şilin. Bu ne? Askı. Wow, çok klas. 3745 şilin. Ben şuradaki magnetlerden alacağım. 280 şilin. Bu da 500 şilinmiş. Ben böyle şeyleri de çok seviyorum ama Uganda'dan almıştım buna benzer bir şey. Böyle bir kaşık. O yüzden almayacağım. Ve onda da zürafa vardı. Safari'ye giderseniz size yardımcı olacak bir safari el kitabı. Burada çeşitli hayvanlar hakkında bilgi bulabileceğiniz kitaplar var. Doğu Afrika'nın kuşları. Evet. Bunu aldım 280 şiline. Yine burada turist şapkaları, tişörtler, çeşitli böyle tabaklar. Sad story. Burada da şey kabul etmiyorlarmış. Nakit kabul etmiyorlar. Sadece kart kabul ediyorlar. Nakitte de sadece dolar kabul ettiklerini söyledi. Yani ne alaka anlamadım. Girişte de bize aynı şeyi söylediler ama biz zaten buralıyız falan filan işte muhabbeti yapınca nakit almayı kabul ettiler. Zürafa merkezinden çıktım. Orada bir tane kadınla tanıştım. Bana Masai Market'e gidebilirsin dedi. Orada güzel şeyler bulabileceğini düşünüyorum dedi. Bilmiyorum orası nasıl bir yer. Ama çıktım. Böyle bir otobüse bindim. Bu otobüslere Matatu deniliyor ve çok garip. Böyle içerisinde müzikler falan var. Size otobüsü göstermek istiyorum. Bakın. Çok garip. Yaklaşık bir 20 dakikadır falan otobüsteyim ve müzik böyle çalmaya devam ediyor. Çok yüksek. Kısa sürelerde keyifli ama şu an mesela kendi sesimi bile duymuyorum ve kulağım ağrıdı müzikten. Çok yüksek ve herkes çok sakin bir şekilde oturuyor. Bakın. Yani kimse eğleniyor gibi de görünmüyor müzikle. Neden böyle bilmiyorum. Bakın araba daha durmadan indiriyorlar. Şimdi muhabbet
abim bizi indirdi. Biz geldik zannettik ama bizi böyle ön kabine aldı. Şoför buradan yardımcı olacakmış galiba. Yani müzik dışında çok güzel otobüsler. Toplu taşımasını çok sevdim Kenya'nın. Çünkü Uganda'daki o taksilerden sonra gerçekten rahat. En azından böyle herkesin kişisel oturma alanı var. Kimse üst üste oturmuyor. Ve geniş, büyük yani. Bakın dışarıdan matatular böyle görünüyor. Herkes kendi zevkine göre dışını dizayn edebiliyor. I love this music. Ya müzik o kadar yüksek ki telif yerim diye korkuyorum açıkçası ya. İşte benim de böyle dertlerim var. Önde oturunca müzik sesi o kadar rahatsız etmiyor ama içerisi aşırı yüksek ses. İndim Matatu'dan. Bak hazır. Matatu. Yok. İndim Matatu'dan ve yürüyorum. Bir 10 dakikalık yürüme mesafem var Masai Market'e kadar. Birazcık Kenya hakkında konuşalım. Hala başkent Nairobi'deyim. Burası hakkında konuşayım en azından. Benim gördüğüm kadarıyla yollar falan çok temiz. Binaları, mimarisi falan Uganda'dan sonra çok modern göründü gözüme. Şehir içi ulaşım çok basit. İnsanlarla iletişim daha kolay çünkü burada 2 tane resmi dil var. İngilizce ve Swahili. Swahili ulusal dilleri oluyor. Yani herkes Swahili biliyor. Uganda'daki gibi çok fazla dil ayrımı yok. Tabii ki yine Uganda'daki gibi farklı etnik grupların kendi dilleri var. Ama genel olarak herkes Swahili ve İngilizce konuşabiliyor. Tabii şu an Nairobi'deyim. Daha köylük yerlere giremedim. Oralara gittiğimizde anlayacağız neyin ne olduğunu ya da güvenli olup olmadığını. Şimdi biz o kadar yürüdük ama bugün market yokmuş. Market sadece salı günleri açık oluyormuş. O yüzden bulamadık. Biz de geldik böyle bir restoranda yemek yiyelim dedik. Ben şöyle bir şey istedim. Buna gideri deniyor. İçerisinde işte mısır, havuç, baklagil falan böyle bir sebze yemeği. Onun yanında şöyle bir lahana salatası gibi bir şey, böyle bir yeşillik yemeği ve üstünde de böyle pişirilmiş muz koyuyorlar ve yanında da böyle bir çorba geldi. Bütün bu koca tabak aşırı büyük yani ben bunu 2 öğünde falan bitiririm. Hepsi 200 şilin yani 30 TL yapıyor. Arkadaşım da böyle bir tabak aldı. Bu bildiğimiz pilav. İçerisinde et var. Bakalım deneyelim. This is my first Kenyan food. Zaten ben baklagil falan çok seviyorum. Yani bunu sevmeyeceğimi zaten düşünmüyordum. Ama şu çorbada birazcık et tadı var. O yüzden bilmiyorum. Onu fazla sevmedim. Bir de Uganda'da su şişelerin bu tepesinde böyle ambalaj oluyordu. O ambalaj yoksa su güvenilir değil diye düşünebilirsiniz. O ambalaj varsa güvenle açabilirsiniz. Ya bu şişe daha önceden hiç açılmadı ve ilk defa sen kullanıyorsun anlamındaydı. Şimdi Kenya'da öyle bir ambalaj yok. İlk böyle gelince bir şey yanılgısına düştüm. Yani acaba açılmış mı falan. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir şişede öyle ambalaj yok. Afrika'nın bu taraflarında yemek istediğinizde gerçekten size yemek getiriyorlar. Yani porsiyonu gerçekten çok büyük oluyor. Mesela yani az yemedim arkadaşlar, çok yedim. Hatta böyle kızarmış muz. Bu bildiğimiz tatlı muz değil yani. Matoki diyorlardı ya Uganda'da. Burada tam olarak ne diyorlar bilmiyorum. Matoki diyorlardı ya, ondan. Benim yemeğimin üstünde gelen de onun böyle haşlanmış pişmiş hali. Yani çok fazla. Çorbayı içemedim. Çorbada böyle et tadı var. Çok şey yapamadım. Güvenemedim yani ne eti falan diye bilmiyorum ya. Bunun böyle şu kısımlarını yedim. Bunu artık yiyemeyeceğim. Paket yaptırmalarını isteyeceğim. Aşırı fazla. Gerçekten bu konuda iyi ve yemekler hani hak ediyor yani. Eğer pahalı bir yemek de yiyorsanız gerçekten o parayı hak edecek kadar büyük bir porsiyonda getiriyorlar size. Demek istediğimi hemen göstereyim size. Mesela arkadaşım böyle yemeğin yanında azıcık bir patates kızartması istemişti. Ama yani ayrıca bir tabak geldi. Yani illaki böyle hani patates cipsi mi istiyorsunuz? Sadece o gelmiyor. Onun yanında illaki böyle salata ve böyle bir şey ekliyorlar. Şu kebap, yani tadına baktım.
kebap diyorlar. Tadı böyle et gibi de bulgur gibi de çok değişik bir şey yani benim çok sevemediğim bir şey. Öyle. Gelecek videolarda Kenya'nın böyle lokal yemeklerini daha çok göreceğiz, daha çok keşfedeceğiz. Hatta onun için ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.